Eğer İspanyolca öğrenmeyi düşünüyorum ama nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum diyorsan bence bu video tam senlik. Ben Gizem, İspanyol Dili ve Edebiyatı mezunuyum ve bu videoda başlangıç seviyeden ileri seviyeye nasıl gelebileceğinizi size anlatacağım. Öyleyse hiç uzatmadan başlayalım. Herhangi bir temelimiz olmadan İspanyolcaya ilk başladığımızda en önemli nokta alfabedeki doğru telaffuzları öğrenmek. Peki bu neden önemli? Evet, baktığımızda İspanyolcadaki seslerin büyük bir çoğunluğu Türkçede de var. Fakat örneğin R gibi sesler daha baskın söylenir İspanyolcada ya da Türkçemizde olmayan enye gibi harfler vardır. Bunları öğrenmek temelde en önemli nokta. Şimdi bütün kitap önerilerimi ben ekrana koyuyorum. Bu kitap önerilerinden 2 tanesini işaretleyeceğim. Biz bunları üniversite hazırlık döneminde kullandık. Ama diğerlerini ben kendim araştırdım ve o dönem ek kaynak olarak kullandım. Hemen ekrana koydum. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Aldınız mı? O zaman devam ediyorum. Şimdi burada genel olarak bir dil öğrenme sürecinde en önemli olan şey de basit cümleler kurarak kendiniz dile aşinalık kazandırmak. Bu ne demektir? Tabii ki de kelime bilgimiz kısıtlı. Dil bilgisini daha yeni öğreniyoruz. Ama temeldeki cümleleri aslında kurarak başlamak. Örneğin "Hola, me llamo Gizem" demek bile cümlenin yapısı nasıl gittiğini anlamak açısından bize çok yardımcı olacak. O yüzden kelime seviyenizin, kelime dağarcığınızın yettiği kadarıyla cümleler kurmaya başlayın öncelikle. Peki o akıl karıştırıcı ser ve ester ne zaman öğrenilmeli? Başlangıç seviyesinde. Evet, ser ve ester ikisi de aslında İngilizce'deki am, I am kısmına eşit ya da you are kısmına eşit olarak düşünebiliriz. Fakat bunun kullanım alanları farklı. Örneğin estar listo ya da estar lista ya da ser listo, ser lista. Bunların anlamları farklı gibi düşünebilirsiniz. Bunu gerçekten oturtmak başlangıç seviyenin önemli noktası. Şimdi dürüst olmak gerekirse benim Duolingo'ya karşı bir ön yargım vardı. Kendisini kullanmadım. Sadece kullanan kişilerin paylaştıklarından dolayı bir ön yargım oluşmuştu. Fakat yaptığım araştırmalar sonucu vardığım sonuç bence kelime öğrenme açısından gayet faydalı bir kaynak. O yüzden en azından kelime bağlamında kullanmanızı tavsiye ederim. Bu arada internette örneğin ser estar ejercicios gibi bir araştırma yaptığınızda bir takım egzersiz siteleri karşınıza çıkıyor olacak. En azından bu tür egzersizleri yaparak ilerlemek yanlışlarınızı daha erken görmenizi sağlar ve bu yanlışları nerede yaptığınızı görmenize de yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü ben bu şekilde ilerlemeyi tercih ederdim her dil öğrendiğim noktada. İspanyolca öğrenmeye ilk başladığım dönemlerde de bir YouTube kanalını, hatta bu YouTube kanalını her seviye için kullanabilirsiniz. Spanish with Vicente diye bir kanal. Kendisi dil bilgisi kurallarını kanalında anlatıyor ve çok güzel bir şekilde, çok eğlenceli bir şekilde açıklıyor. Videoları tamamen İspanyolca bu arada ama yine de bodozlama dalmayı seviyorum diyorsunuz çünkü ben tam olarak öyle yapıyordum öğrendiğim dönemde. Gayet yararlı videolar üreten birisi. Bu arada herhangi bir dil, bu sadece İspanyolcaya spesifik değil. Tabii ki de İspanyolca için önerimi yine ekrana ekleyeceğim ama herhangi bir dil öğrenirken ben bunu dil öğrenme videomda da söylemiştim. Pasif olarak da bir dile aslında maruz kalmak çok önemli. Yani bu ne demek? Siz aslında farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde o dili öğrenmeye devam edersiniz. Örneğin podcastler dinlemek, şarkı dinlemek, dizi izlemek, film izlemek, video izlemek gibi noktalar sizin pasif öğrenmenize denk geliyor. Bu noktada da hemen bir başlangıç seviye için podcast'ımı ben ekrana koyuyorum. Bu da yine benim başlangıçtayken tükettiğim kaynak, daha doğrusu podcastlerden bir tanesiydi. Şimdi size hani en azından benim kullandığım taktiklerden birazcık vermek istiyorum. Taktiklerden ilki not alma konusunda. Notları birazcık daha kategorize şekilde almaya çalışın. Örneğin ben not alırken kafamda bazı renkler belirlerim. Örneğin kırmızı kullandığımda bu yanlış cümlelerim içindir. Yeşil kullandığımda işte fiillerin altını çizmek içindir gibi kodlamalar yaparım. Notlarınızı da böyle bölümlere, kategorilere ayırarak alırsanız hatalarınızı, nelerin eksik olduğunu, nelerin öğrenmeniz gerektiğini gibi şeyleri daha rahat, daha görsel bir şekilde öğreniyor olursunuz. Bu yüzden not alma konusunda en azından bir kategoriye dikkat edin. Ben İspanyolca öğrendiğim dönemde de bunu Korece videomda söylemiştim. Quizlet, Anki gibi yerlerden yararlanıyordum. Benim en çok yararlandığım şahsen Quizlet'ti. Fakat kendisi şu an paralı oldu. O yüzden hani ne kadar tavsiye edeyim bilemedim. Farklı egzersizler yaparak ona farklı alanlarda maruz kalmanızı sağlıyor ve böylece siz daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Onun dışında da Anki'de de zaten hali hazırda olan kelime setleri var. Hani insanlar denemiş, yapmış. Bunları da kullanarak yine kelime setlerini kullanabilirsiniz. Kendi kendinize konuşmak özellikle de ki etrafınızda kimse olmadığı halde bile bir dili öğrenmek için çok faydalı. Yani birinizi kameraya çekin. İşte benim günüm diyerek kendinize bugün şunu yaptım, işte şunu yedim, şunu içtim gibi cümleler, basit basit cümleler kurarak kendinizi kaydedin. Bu neden önemli? Birincisi kendi hatalarınızı görüyor olacaksınız bu kayıtları izlediğinizde. Bu hataları düzeltme payınız da olacak bu şekilde. Hem kendi gelişiminizi de zamanla gözlemleyebilirsiniz bu kayıtlardan ama bunların haricinde de konuşma pratiği yapmış oluyorsunuz. Şeylerden bir tanesi de İspanyolca günlük tutmaktı. Şuralarda bir yerlerde şu an onu çıkarmaya üşendim ama ben
sürekli işte bugün Bisiklete bindim, bugün alışverişe gittim gibi cümleler kurarak hani hiç umursamadan, hatalı mı umurumda bile değil, yine de kullanmaya çalışıyordum o gün öğrendiğim kelimeleri. Hedefim genel olarak günlük 3-5 kelime arası öğrenmekti o dönem ve bunlarla da en azından hani günümü anlatacak şekilde dil bilgisi kuralları açığımı da görüyordum o şekilde günlük tuttuğumda. Hani bir rutin haline getirmiştim aslında bunu. Orta seviyede neler bizi bekliyor? Birazcık daha karmaşık ve benim de çok zorlandığım, cebelleştiğim o subjuntivo bizi burada bekliyor. Burada tabii ki de artık belirli bir seviyeye yaklaştığınızdan dolayı daha kompleks cümleler kurmanızı sizden beklenilecektir. Fazla bağlaç var, dediğim gibi subjuntivo var gibi şeylerden dolayı ilk etapta zorlayacaktır sizi. Ama kesinlikle yılmayın. Bir noktada bir şey oluyor devam ettiğiniz takdirde ve bir dakika ya ben bu cümleleri kurabiliyorum diyorsunuz. Hani o yüzden yılmadan devam edin ve hani özellikle de subjuntivo kısmına odaklanarak ilerlemeyi deneyin lütfen. Ben açıklama kısmına bir link koyacağım. Burada cümlelerinizi nasıl daha akıcı haline getirebilirsiniz. Genelde bağlaçlarla sağlarız. Biz bu bağlaçların listesini bırakacağım. Hani oradan bakabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Burada hemen kitap önerilerimi de koyuyorum bu arada. Hem bizim üniversitede kullandıklarımız yine hem de benim kendi kullandıklarımı ekliyorum. Özellikle de cümle yapıları birazcık daha karmaşıklaştığından dolayı okuma pratikleri yapmak, yazma pratikleri yapmak ve dinleme pratikleri yapmak gerçekten çok önemli bir hale geliyor. Orta seviye için vlog tarzı şeyleri izlemeyi çok faydalı buluyorum. Ve ben vlog izlediğimde ilk başlarda hep alt yazılı vlogları tercih ederdim. İzlemek istediğiniz içerikte herhangi bir altyazı bulunmuyorsa da hep söylediğim gibi dual subtitles eklentilerini kullanarak kendi istediğiniz dilde altyazı oluşturabiliyorsunuz. Daha doğrusu otomatik olarak oluşturuluyor. Hatta bunlardan bilmediğiniz kelimeleri de seçebiliyorsunuz. Bir kanal daha vardı, onu önermeyi unutmuşum. Español con Juan diye bir kanal daha var. Onun da ismini yazayım buraya. Bu kanalda gayet faydalı. Özellikle de okuma, dinleme ve yazma pratikleri yapma noktasında hani ben ne hakkında yazacağım, ben ne hakkında konuşacağım ya da ne hakkında dinleme yapacağım derseniz internette DELE sınavlarına ses kayıtları bulunuyor bu arada. Hani bu DELE sınavlarını dinleyerek kendinizi test edebilirsiniz dinleme konusunda. Onun haricinde yine DELE sınavlarının okuma ve yazma kısımlarını kullanabilirsiniz. Hatta konuşma sınavlarını dinlemenizi tavsiye ederim. Ne tür şeyleri kullanıyorlar, nelere önem veriyorlar? Bunlar da yine gayet hani yardımcı olacak noktalar bana kalırsa ve animasyonları İspanyolca dublajla izliyordum. Gerçekten çok faydalı oluyor. Yani eğer hani izleyecek içerik bulamıyorum, benim zevkime hitap etmiyor derseniz de dublajlı bir şekilde izlemek güzel bir seçenek olabiliyor. Konuşma pratiği yapma noktasında tabii ki de native kişilerle konuşma pratiği yapmak daha faydalı olacaktır. Çünkü size gündelik hayatta kullandığımız bazı argoları aslında aktarabiliyorlar. Bu noktada da hani nereleri kullanabilirim derseniz benim zamanımda HelloTalk, HyPenpal gibi yerler vardı. HelloTalk muhtemelen hala var. Sadece lütfen konuştuğunuz kişilere dikkat edin. Çünkü her zaman tekin insanlar orada olmuyor. O yüzden hani konuşma garip bir yere gidiyorsa konuşmayı direkt kesin. Direkt kesin. Ve bu benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ben sürekli öğrendiğim dillerde senaryolar, hikayeler oluşturmayı çok severim. Ve bu özellikle de kelime açıklarınızı görme noktasında çok faydalıdır. Örneğin yatmadan önce genelde çok boş vaktimiz olur. Konumuz tatil olsun. Tatile gitmek hakkında bir senaryo yazıyorum kafamdan ama bu senaryoyu oluştururken kurduğum tüm cümleler hedef dilimde olur. Neden önemli? Hem kelime açıklarınızı görürsünüz. Bir bilgisinde nerelerde açıklarınızın olduğunu görürsünüz. İleri seviyeye geldik. Artık zaten belirli bir şeyi geride bıraktık. Kelimeleriniz daha böyle ağır abi takılıyor olacak. Öyle bir seviyeye geldiniz. Bu noktada eğer subjuntivo'yu hala oturtamadıysanız artık üstüne ağırlık vermeniz gerekiyor. Yani subjuntivo öyle bir şey ki kapıyı size açıyor gibi. Yani cümleleri o kadar güzelleştiriyor ve o kadar değiştiriyor ki bunu önemli şiddetle öğrenmenizi de tavsiye ediyorum. Lütfen güzel oturtun buraları. Bir seviyeye kadar geldim ama sadece İspanya'nın İspanyolcasını anlıyorum gibi bir durum olursa tabii ki de öyle şey olmaz arkadaşlar. O yüzden öncelikle size İspanyolcanın ne kadar farklı konuşma biçimleri olduğunu ekliyorum. Biz bunları dil bilim dersinde görüyorduk. Arjantin'e bakalım. Arjantin'de ş sesleri çok fazladır. Örneğin me llamo değil me llamo gibi telaffuzları görürüz. Bu konuşulan ülkeye, konuşulan bölgeye göre çok fazla değişiklik gösterir. Burada size verebileceğim en iyi tavsiye aslında farklı bölgelerin İspanyolcasına kendinizi maruz bırakmak. Örneğin işte İspanya'dan bir dizi izlersiniz bir gün. Bir sonraki gün Meksika'dan bir podcast dinlersiniz. Bir sonraki gün Arjantin'den bir dizi izlersiniz gibi. Yani aslında buradaki temel hedef bütün konuşulan versiyonları anlayabilmek. Dürüst olmak gerekirse bu arada ben özellikle de İspanya'nın güneyindekileri anlama konusunda garip bir şekilde çok zorlanıyordum. Yani ben ne zaman İspanya'nın güneyinde konuşulan İspanyolcayı anlamaya başladım, o zaman gerçekten İspanyolca bildiğimi iddia etmeye başladım. Benim için çok zorlu bir süreçti.
Onu eklemek istedim. Şöyle bir gerçek var ki biz yazılı dili çok farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Örneğin essay yazıyoruz, mailler yani essay deneme. Essay'in Türkçesi deneme miydi? Ensayo, essay deneme. Denemedir muhtemelen. Onun haricinde e-mail dili var. Önemli noktalar. Kendinizi farklı alanlarda yazma pratiklerine bence alıştırın. İleri seviyeye baktığımızda daha güncel dünya problemleri, daha güncel konulardan bahsetme konusunda kelime dağarcığınızın çok geniş olması gerekir. Ben kelimeler için de size aşağıya listeler bırakıyorum. İleri seviye için olan kitap önerilerimi de ekrana koyuyorum. Bunlar yine hem üniversitede kullandığımız hem de benim kendi tercih ettiğim kaynaklar. Podcast dinlemenin önemini vurgulamak istiyorum. Özellikle de hani kendi sevdiğiniz konularda dinlemeye çalışın. Neden? Çünkü podcastlar da hani hem gündelik hayattan tabii ki de podcastlar var fakat özellikle niş konular hakkında olan podcastlar ileri seviye için muhteşem kelime kaynağı içeriyor. Dil bilgisi kaynağı da içeriyor. Örneğin ben çok fazla böyle psikoloji, korku, suç, gerilim tarzı şeyler izlemeyi ve dinlemeyi severim. Bu yüzden benim tercih ettiğim podcast genelde bu oluyor. Eğer bakmak isterseniz bu arada güzel bir podcast öneririm. Dilde haber okuma alışkanlığı da edinmek ileri seviye için çok önemli bir nokta bence. Ben örneğin her sabah olmasa bile öğlen vaktinde El País sitesine girerek İspanyolca haber okumaya çok önem veriyorum. Bu neden önemli? Haber sitelerinde kullanılan kelimeler de yine bu arada size ileri seviye için çok fazla kaynak sağlıyor olacak fakat onun haricinde daha karmaşık cümleleri anlama konusunda da size faydası çok olur. Ve madem artık ileri seviye olduk o zaman dizi, film, YouTube videoları bunların hepsini altyazısız izlemeye başlamanız gerekiyor. Ben bunu yapacağım deyip direkt altyazıları kapatın ve kendinizi bodozlama bir şekilde din içine bırakın. Sevdiğim şey gerçekten bütün gün vlog izlemek. Sevdiğim vlog kanallarının hepsini şimdi ekrana koyuyorum. Belki siz de seversiniz. Sevdiğim dizi ve filmleri de ekrana koyuyorum. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Orada benim değinmediğim bir nokta varsa siz bunu bana yorumlarda yazın. Ben yorumların hepsini okurum ve cevaplarım. En azından bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Onun haricinde de lütfen açıklama kutusuna bakmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi önce bahsettiğim bütün kaynak siteleri açıklama kutusuna koyuyor olacağım. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.